Ve bizleri ekranları başında ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. MHK toplantımız Genel Başkanımızın başkanlığında devam ediyor. Değerli arkadaşlar, bu ülke pek çok iktidarlar gördü. Ama AKP kadar hukuktan ayrılan, koltuklarını korumak uğruna memleketi böylesine büyük bir ateşin içine atan bir iktidarı görmedi. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin, Parti Meclisi üyemiz Baki Aydöner, geçmiş dönem milletvekilimiz Aykut Erdoğdu, Beşiktaş, Avcılar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları ve bürokratları. 2 gün önce gerçekleştirilen ve 6. dalga adını verdikleri Şafak operasyonunda gözaltına alınan isimlerden sadece bazıları. Bitmeyen bir operasyon dizisi, gün aydınlanmadan başlatılan gözaltılar. Hep aynı senaryo. Gözaltına alınan isimlerle ilgili başta devletin kanalı TRT olmak üzere yandaş medyada hemen bir takım iddialar aktarılmaya başlanıyor. Yıllardır müfettiş denetiminden geçen belediye başkanları ve belediye bürokratları daha ifadeleri bile alınmadan yandaş medya aracılığıyla yargılanıyor, kesiliyor, biçiliyor, itibarsızlaştırılıyor ve mahkum ediliyor. Kasalardan milyonlar çıktı deniliyor, yalan. Mermiler bulundu deniliyor, yalan. MASAK raporu var deniliyor, yalan. Yapılan şu, çamur at, izi kalsın. Değerli arkadaşlar, bu yapılanların, bu yaşananların iktidarın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı yürüttüğü silkeleme stratejisinin bir parçası olduğunu hepimiz biliyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde aldıkları yenilgiyi hala hazmedemediler. 2019'da kaybettikleri İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i geri kazanamamayı, üstüne Bursa'yı, Balıkesir'i, Manisa'yı, Denizli'yi kaybetmeyi hazmedemediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimler eliyle halka dokunmasını, kent lokantalarıyla, kreşlerle, öğrenci yurtlarıyla, emekliye verilen pazar desteğiyle, evlilik desteğiyle, yeni doğan desteğiyle, askıda fatura uygulamalarıyla ve sosyal yardımlarla halkın sorunlarını çözmesini, dertlerine derman olmasını hazmedemediler. 31 Mart yerel seçimlerinin hemen akabinde tasarruf tedbirleri genelgesiyle belediyelerin İller Bankası gelirlerinin kesilmesiyle belediye kreşlerini kapatma girişimleriyle başlayan süreç, aslı astarı olmayan iddialarla belediye başkanlarının gözaltına alınmasıyla ve tutuklanmasıyla devam ediyor. Değerli arkadaşlar, AKP iktidarı kendini eleştiren, hatta eleştirme potansiyeli olan herkesten korkuyor. Dün Antalya'da keplerini atan, yasak tanımayıp mezuniyetlerini meydanda kutlayan gençlerden korkuyor. Aylık 14 bin lirayı reva gördükleri emekliden korkuyorlar. Geçinemeyen işçinin, atanmayan öğretmenin tepkisinden korkuyorlar. Traktörleriyle yollara düşen çiftçiden, köylüden korkuyorlar. Ülkedeki hukuksuzlukları eleştiren iş insanlarından ve sivil toplum kuruluşlarından korkuyorlar. Yargıyı alet ettikleri siyasi operasyonlarla sorunların ve gerçeklerin üstünü kapatacaklarını düşünecek kadar da çaresizler ve zavallılar. Değerli arkadaşlar, millet iradesi 75 gündür tutsak. Biri 2014'te Beylikdüzü'nde, ikisi 2019'da İstanbul Büyükşehir'de ve son olarak 2024'te
yine İstanbul Büyükşehir'de olmak üzere AKP'yi ve Tayyip Erdoğan'ı tam 4 kez yenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız 15,5 milyon vatandaşımızın oylarıyla adaylaşan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu 75 gündür tutsak. 31 Mart 2019'da anasının ak sütü gibi helal 13 bin oy farkla kazandığı seçimi iptal ettiler. 23 Haziran'da bu kez 800 bin oy farkla kazandı. 5 sene önce YSK eliyle seçimi iptal edenler 19 Mart'ta içi boş, tamamen siyasi bir soruşturmayla bu kez Sayın İmamoğlu'nu Silivri zindanına gönderdiler. Bakın, senaryo değişmedi. Sadece senaryoyu oynayan aktörler değişti. Dün YSK eliyle, bugün yargı eliyle. Amaç belli, hedef belli, niyet belli. Ekrem Başkan'ı seçime sokmamak. Çünkü Sayın İmamoğlu'yla mert bir şekilde yarışmaya cesaretleri yok. Korkuları o kadar büyük ki, hiçbir hak ve yetkileri olmadığı halde Sayın İmamoğlu'nun görüntüsünü, ses kayıtlarını ve afişlerini yasakladılar. Önce Free İmamoğlu afişini 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asan vekillerimiz hakkında soruşturma başlattılar. Sonra Diyarbakır'ın tarihi surlarına Ekrem İmamoğlu'nun posterini atan Cumhuriyet Halk Partililere para cezası verdiler. Posteri apar topar indirdiler. Yetmedi, İstanbul Esenler mitingimizde alana İmamoğlu'na özgürlük posteriyle girmek isteyen Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları üyelerimizi de engellemek istediler. Yasaklarla mücadele edeceğiz diye iktidara gelenler, konu iktidarda kalmak olunca yasaklar ve hukuksuzluklar konusunda adeta uzman kesildiler. Buradan AKP iktidarına seslenelim. Sizin anlamadığınız şudur: bu mücadele sadece Sayın İmamoğlu'yla ilgili bir mücadele değildir. Bu mücadele 86 milyonun haklarının, özgürlüklerinin mücadelesidir. Sayın Ekrem İmamoğlu sizin baskıcı, sansürcü ve yasakçı zihniyetiniz karşısında özgürlüklerin, direnişin, hak, hukuk ve adalet taleplerinin sembolü ve simgesi olmuştur. Ne yaparsanız yapın, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun halkla kurduğu bağı koparamazsınız. Milletle olan diyaloğunu kesemezsiniz. Ekrem İmamoğlu'nun şahsında özgürlük isteyen, adalet isteyen milyonları susturamazsınız, engelleyemezsiniz. Değerli arkadaşlar, AKP iktidarının mimarı olduğu geçim sıkıntısı her zaman olduğu gibi ana gündemimiz. Sokağın geçinemiyoruz isyanı her zaman önceliğimiz oldu. 23 yıl önce 3Y ile mücadele edeceğiz masalıyla yola çıkanlar bugün yolsuzlukla yatıp kalkıyor. Halkı sistematik bir şekilde yoksullaştırıyor. Muhalif düşünceyi, protesto edeni, fikrini söyleyeni, milli iradeyi ilk sandıktan çıkacak, Cumhurbaşkanı olarak çıkacak olan ismi yasaklıyor. Bu yüzükten başka bir şeyim yok diyenlerin uçan sarayları, yüzen sarayları, yazlık, kışlık sarayları, çifte maaşları, tasarruf etmedikleri sözde itibarları, uzun konvoylu makam araçları ve binlerce korumaları var. 28 yıl önce okuduğu şiirden dolayı cezaevine giren mağdur Erdoğan, rakiplerini haksız ve hukuksuz bir şekilde soyut iddialarla, asılsız suçlamalarla, uyduruk delillerle ve gizli tanıklarla cezaevine yollayan zalim Erdoğan'a dönüşmüş durumda. Biz bu millete efendi değil,
hizmetkar olmaya geldik dediler. Milletin başına hünkâr kesildiler. Hizmetkar olmaya geldik dediler. İşçiden, emekçiden kanaatkarlık, emeklidense fedakarlık beklediler. Hizmetkar olmaya geldik dediler. Kendileri gibi düşünmeyen herkesten itaatkarlık beklediler. İşlerine gelmeyince inkar ettiler. Riyakarlığın kitabını yazdılar. Her şey oldular ama bir tek milletin hizmetkarı olamadılar. 23 yılın sonunda yapmayız dedikleri ne varsa yaptılar. Bugün artık ülkeyi yönetemeyen, sorunları çözemeyen, yönetemedikçe savrulan, savruldukça koltukları sallanan bir iktidarla karşı karşıyayız. Asgari ücretle geçim mücadelesi veren işçinin derdiyle dertlenmiyorlar. Evladını kıt kanaat imkanlarla okutmaya çalışan babanın, çocuklarına et yediremeyen annenin, torununa bayram harçlığı veremeyen emeklinin derdiyle dertlenmiyorlar. Mahsulünü sırf elinde kalmasın diye üretim maliyetinin altında satan çiftçinin, sattığı malı yerine koyamayan esnafın, geleceğinden umutsuz olan gençlerin derdiyle dertlenmiyorlar. Şaha kaldıracağız dedikleri ekonomi ayakta bile duramıyor. Açlık sınırı 25 bin, yoksulluk sınırı ise 81 bin liraya dayandı. 17 milyonun üzerinde asgari ücretli ve onların aileleri açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Bugün her 10 işçinin 6'sı asgari ücret ya da ona yakın bir ücretle geçinmeye çalışıyor. Bu şartlar altında 86 milyonun derdi yoksulluk ve geçim sıkıntısı iken iktidarın gündemi Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve zaten uymadıkları anayasayı değiştirmek ve Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilebilmesinin önünü açmak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm çabası ise emekçinin emeğinin karşılığını alabildiği demokratik bir Türkiye inşa etmek. Tek bir kişinin dahi geçim sıkıntısı yaşamadığı, refah içerisinde huzurla yaşayabildiği bir Türkiye inşa etmek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel geçtiğimiz hafta DİSK, TİSK, HAKİŞ ve Türk İş'le görüştü. Geçinmenin mümkün olmadığı asgari ücretin bir yıl boyunca bir kuruş zam görmediğini hatırlattı ve işçinin hakkı olan Temmuz ara zammının alınması konusunda sendikalarla birlikte hareket etmeyi önerdi. Buradan AKP iktidarına çağrıda bulunuyoruz. Temmuz'da bir ara zam yapmamayı aklınızdan dahi geçirmeyin. Emekçinin artık dayanacak gücü kalmadı. Milyonlarca emekçinin ve ailelerinin ahı ve vebali sizin üzerinizdedir. Geçmişte rutin bir uygulama olan ara zam için bugün büyük çabalar harcanması AKP'nin işçiye, emekçiye, dar gelirliye bakış açısının en somut göstergesidir. 2023 seçimlerinde asgari ücrete yılda 4 kez zam yapılmalıdır diyenler 2024 yılında ara zammı bile çok gördüler. Ekonomide uzun vadeli değil, günlük kararlar alınarak bir istikrarsızlık hali oluşturuldu ve orta sınıf dediğimiz kesim bu tür yanlış politikalara kurban edildi. Asgari ücret normal şartlarda bir başlangıç ücretidir ve kıdem aldıkça artış alarak hızla uzaklaşılması gereken bir ücrettir. Ancak ne yazık ki ülkemizde durum bundan çok farklı. Türkiye'de asgari ücretle memur maaşları arasındaki makas hızla kapandığı için bütün maaşlar artık
asgari ücret düzeyine düşüyor. Memur maaşları ile asgari ücret arasındaki makasın hızla kapanması, orta sınıfın neredeyse yok olma noktasına gelmesi, 86 milyonu çok zenginler ve çok fakirler olarak iki sınıfa bölmüş durumda. TÜİK üzerinden kontrol edilen enflasyon rakamlarının manipüle edilerek düşük açıklanması da sofradan ekmeği, toplumdan huzuru ve refahı çalmış durumda. Değerli arkadaşlar, işçi, emekli, memur geçinemiyor. Esnaf siftah yapamıyor. Çiftçi mağdur. Millet iradesi hapiste, öğrenciler hapiste. Ülkede çözülmeyi bekleyen onlarca sorun, bu sorunlardan mağdur olan milyonlarca vatandaşımız var. Ama iktidarın öncelikli gündemi yeni bir anayasa yapmak. Ard arda açıklamalar yapılıyor, komisyonlar kuruluyor, çalışma takvimleri jet hızıyla belirleniyor. Emin olun bu süreçte anayasayı değiştirmek için sarf edilen efor, asgari ücret tespit komisyonu toplantıları için gösterilseydi, bugün asgari ücretli çok daha iyi ekonomik koşullara sahip olurdu. Emekli aylıklarını arttırmak, öğrencilerin barınma sorununu çözmek ya da özgürlükleri genişletmek için bu kadar kararlı olunsaydı hepsi çözülmüştü. Hukukun üstünlüğünden sapmanın, yargıyı siyasetin güdümüne almanın ağır sonuçlarının farkına varılsaydı ve gerçek niyet memlekete hizmet etmek olsaydı, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri zindanına göndermenin çözüm olmadığı çok iyi bilinirdi. Bugün geldiğimiz noktada iktidarın ülkeyi yönetme tercihlerinin Sayın Erdoğan'ın koltuğunu koruması hedefi üzerinden şekillendiğini görmek hiç de zor değil. Bu nedenle AKP'nin 23 yıllık iktidar geçmişinde sürekli sıcak tutulan gündemlerden biri hep anayasa değişikliği olmuştur. İktidar, kamuoyu önündeki yeni anayasa açıklamalarında toplumun her kesimince, tabiri caizse kabul edilebilir bulunacak düzenlemeleri vaat etti. Bunu yaparken itiraz edenin düşman olduğu algısını oluşturmak içinse elinden geleni yaptı. İktidarın gerçek niyetinin hiçbir zaman özgürlüklerin, demokratik hakların genişletilmesi olmadığını çok çok iyi biliyoruz. Ya da gerçekten sivil bir anayasa yapma dertleri yoktu. Nitekim üzerinde sadece yeni yazan ancak cuntacı bir anlayışla kaleme alınan bir anayasa elbette ki 86 milyon için yapılmıyor. Defalarca ifade ettik. Bir kez daha söyleyelim. Anayasalar milletlerin ortak mutabakat metinleridir. Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin tamamı uymak zorundadır, istisnası yoktur. Normlar hiyerarşisinde en üstte, en tepede yer alır. Anayasa öyle bir metindir ki, bütün diğer hukuki metinler ona uygun şekilde oluşturulurlar. Bir ülke anayasaya uymama keyfiliğini gösteren bir anlayışla yönetilebilir mi? AKP'li yöneticiler hangi hak ve yetkiyle kendilerini diğer vatandaşlardan daha üstün görüyor ve anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymuyorlar? Tepeden bakan, yasaları kendine göre eğip büken, hukukun denetiminden çıkıp da kendi hukukunu uygulayan bu iktidarla sivil anayasa yapılabilir mi? AKP iktidarı öncelikle bugüne kadar sergilemiş olduğu hukuk dışı tavırlarından vazgeçmelidir. Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok diyen Erdoğan,
önce 86 milyona, sonra da aynı masaya oturmak istediği Cumhuriyet Halk Partisi'ne samimiyetini göstermelidir. Bunun yoluysa öncelikle mevcut anayasaya uymaktan geçer. Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvencede olmasından geçer. Geleceğin Cumhurbaşkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşmasından geçer. Sayın Ümit Özdağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından geçer. Sayın Can Atalay'ın, Sayın Osman Kavala'nın ve Sayın Selahattin Demirtaş'ın ve hukuki değil, siyasi sebeplerden tutuklu bulunan her bir ismin özgürlüğüne kavuşmasından geçer. Kısacası ülkemizde hukuk düzeninin yeniden inşa edilmesinden geçer. Öncelikle karşımızda mevcut anayasaya uyan, temel hak ve özgürlüklere saygı duyan bir iktidar görmeliyiz. Görmeliyiz ki dertlerinin Erdoğan'ı yeniden aday yapmak olmadığına kanaat getirebilelim. Aksi takdirde mevcut anayasaya uymayanlarla yeni anayasa yapmak noktasında buluşmamız mümkün değildir. Çünkü biz 86 milyon vatandaşımıza karşı duyduğumuz büyük bir sorumlulukla önce niyete bakarız, sonra da samimiyet ararız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun. Merhaba efendim. Nefes Gazetesi muhabiri Mahir Bağış. İzmir'de 4-5 gündür DİSK'in başlattığı bir grev var. Belediye işçilerinin grevi. Bu grevi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen bu grev kapsamında dün gece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay çöpleri topladı meydanlara çıkıp DİSK Belediye Başkanı'na dair grev kırıcı suçlamasında bulundu. Bunu da nasıl değerlendirirsiniz? Efendim, her şeyden önce grev hakkı anayasal bir haktır. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin sendikanın kullanmış olduğu anayasal hakkını kullanmasına saygı duyuyoruz. Hayat pahalılığı AKP Türkiye'sinin bir gerçeğidir. İşçi ve emekçi kardeşlerimize böyle bir hayat pahalılığında, böyle olumsuz ekonomik ortamlarda verdikleri hak mücadelelerine saygı duyuyoruz. Ancak özellikle 31 Mart yerel seçimlerinin hemen sonrasında merkezi hükümet tarafından belediyelere getirilen yaptırımlar, belediyelerin gelirlerinden, özellikle İller Bankası gelirlerinden yapılan kesintiler de yine bu ülkenin bir gerçeğidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası gelirlerinden şu geçtiğimiz son 4 ayda yaklaşık 6 milyar lira kesinti yapılmıştır. Dolayısıyla belediyenin bütçesi de bellidir, imkanları da bellidir. Bu koşullarda ödeyebileceği ücret de bellidir. Bizim dileğimiz, temennimiz sendikanın ve İzmir Büyükşehir Belediye'mizin bir an önce ortak bir noktada buluşması ve uzlaşmasıdır. Sendikanın Sayın Başkan'la ilgili grev kırıcılık tanımlaması doğru değildir. 6353 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda neyin grev kırıcılık olduğu tarif edilmiştir. Burada belediye başkanımızın çevreye duyarlı yurttaşlarımızın, ilçe belediye başkanlarımızın çevre sağlığı nedeniyle risk oluşturan birikmiş çöpü toplamasında yasal bir engel bulunmamaktadır. Yeni işçi alma yasağı vardır, ancak belediye başkanımız ve diğer işçiler açısından da bu çöpü toplama gibi bir yasaklama yoktur. Cemil Başkan burada sorumlu bir belediye başkanının davranması gerektiği gibi davranmıştır. Dün gece hem çevreye duyarlı vatandaşlarımızla, hem esnafla, hem ilçe belediye başkanlarımızla birlikte orada biriken çöpü toplaması da yine çevreye duyarlı bir belediye başkanının yapacağı bir iştir. Dolayısıyla tekrar etmek gerekirse bir an önce sendikayla
Büyükşehir Belediye'mizin ortak bir noktada buluşması ve koşullar ve imkanlar el verdiği ölçüde işçi ve emekçi kardeşlerimizin hakkını ezdirmeden, yedirmeden, emeğinin karşılığını mümkün mertebe vererek, ancak belediyenin imkanlarını ve koşulları da göze alarak bir uzlaşı sağlanması dileğimizdir. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum.